Merhabalar, Ahşap Tutkusu kanalına hoş geldiniz. Bu videoda ölçü aletleri, doğru ölçüm, doğru kesim hakkında biraz konuşacağız. Ölçü aletleri bu tip işlerde olsun, başka işlerde olsun çok önemli bir yer tutmaktadır işin gidişatı açısından. Kafadan bir işe yanlış ölçerek başlarsak işin gelişimi de berbat olur, sonuç daha da kötüye gider. Başta doğru ölçtük, ondan sonra kontrol etmedik ölçü aletleriyle işin gidişatı gene kötü olacaktır. Sonuç olarak işin başlangıcında da, işin gidişinde de, sonucunda da her zaman işin içerisinde olan aletlerdir. Hadi bunlara şimdi yakından bir bakalım. Masamın üzerine belli başlı ölçü aletlerini koydum. Bunları tanıtarak işe başlayalım. En basiti ve en çok kullandığımız metre. Metremize hem çok güvenmeliyiz hem de çok güvenmemeliyiz. Birazdan anlatacağım. İkinci en önemli aletimiz bana göre gönyedir. Ondan sonra mastardır. Şundan da özellikle bahsetmek istiyorum. Mark Roller dediğimiz işleri acayip derecede rahatlatan bir alet. Hassas ölçümler için ise analog veya dijital kumpas, basit ilkokuldan hatırlayacağımız bir açı ölçer bu işlerin temelini oluşturuyor. Ölçü aletlerini sırasıyla detaylandıralım. Bunlarla ilgili yaşayabileceğimiz sıkıntılara da göz atalım. Şerit metremize neden güvenmeliyiz? Çünkü en fazla işimizi bu görüyor. Peki neden güvenmemeliyiz? En çok hatayı da bununla yapabiliyoruz. Buyurun bir örneklendirelim. Öncelikli olarak şuradaki oynamadan bir bahsedelim. Parmaklarımın arasındaki metalin et kalınlığı kadar bu metalin oynaması hassasiyet açısından önemlidir. Dışarıdan yaptığımız ölçümlerde metremizi bir kanca gibi tutturarak ölçümüzü alırız. Bu durumda metal parça dışarıya doğru çıkarak metremizin doğru yerden ölçmesine yardımcı olur. İçten yapılacak ya da dayamayla yapılacak bir ölçümde ise metal parça iç kısma doğru gelerek metremizin ucuyla sıfır pozisyona gelir ve bizim doğru bir ölçüm yapmamızı sağlar. Yani teorik olarak dışarıdan veyahut da içeriden aldığımız ölçüyü parçaya taşırken bize doğruluk payının düzgün olması lazım. Bu gerçekten böyle mi? Bakalım. Metremi tahtaya dayayarak 5 santimden işaretliyorum dostlar. Tamam, şöyle 5'i bulduk. Aynı işlemi bu sefer tutturarak yapıyorum. Ve işaretliyorum. Bakalım aynı yerde mi? Evet, aynı yerde diyebiliriz. Yani bu metreme güvenebilirim diyebilirim. Şimdi elimde olan başka bir metreyle 10 santimetreyi dayayarak işaretliyorum. Tam onun üzerinden bir çizgi çektim. Ondan tekrar bir çizgi çektim. Evet, ikisi birbirine çok yakın. Peki, bir de şunu yapalım. Bu metreyle 5 santimetre işaretleyelim. Bakın, gördünüz mü? Aşağı yukarı 1,5 milimetre civarında, 1,5 milimetre civarında diğer metreyle bir fark çıktı. Şimdi ilk metremi alıyorum. Bununla 10 santim işaretliyorum. Şimdi haliyle bunun da 1 milimetre kadar geriden çıkartması lazım. Şöyle işaretlediğim zaman gördüğünüz gibi ilk kullandığım metre 1 milimetre geriden işaretledi. Öbürü 1 milimetre ileriden işaretledi. Şimdi bu durumda ben hangisine güveneceğim? Bu durumda ne yapacağım? Başka bir ölçü aletiyle ikisini de ölçeceğim dostlar. Buna göre gözlerim yanlış görmüyorsa ilk çizdiğim çizgi 10,05 gibi. İkinci çizdiğim 11,05 gibi. Yani üçü de birbirinden farklı ölçmüş oldu. Şimdi kumpasla bir bakalım. 5,5 civarında dostlar. Yani 5 santim bir de yanına 0,5 milimetre. Bir diğeri ise 5 santim artı 1,5 milimetre gibi. Çıkarabileceğimiz sonuçlardan birisi de şerit metremize güvenmektir. Neden derseniz ölçümü de bununla alıp eğer taşıma işlemini de bununla gerçekleştiriyor isem sonuç olarak bir sıkıntı çıkmayacaktır. Şerit metreyle genelde uzun ölçümler yaptığımız için yani 50 santimde 1 milimetrelik hata kabul edilebilir bir payda diyebiliriz. Güvenmemeliyiz. Neden? Hassas bir işlem yapıyorsak bununla aldığımız ölçüyü başka bir ölçü aleti ile parçaya taşımamalıyız. Aldığımız ölçüye mümkün olduğunca dikey bir şekilde bakmalıyız. Yani şu açıdan bakarsak ölçüyü hatalı görebiliriz. Mümkün olduğunca dik bir pozisyonda ölçüye bakın. Mesela biz de ahşaba nasıl delik delinir diye bir video çekiyoruz.
kamera açısından kaynaklı işte matkap yamuk gibi duruyor dostlar. Yani orada işte adam yazıyor hemen yani işte. Önce matkabı dik tutmayı öğren de ondan sonra delik delmeyi anlat falan diye. Şu açı yanıltabilir arkadaşlar insanı. Ondan dolayı dik bir pozisyonda bakarsanız ölçünüzü daha doğru bir şekilde okursunuz. Şundan da kaçınmaya çalışın. Bazı yerlerde yanaşamıyoruz. Metreyi eğdirmemiz gerekebiliyor. Bu durumda alacağınız ölçü birkaç milimetre sapma yapabilir. Bunun için ne yapmak gerekir? Bu iki aralığın 30 milimetre olduğunu biliyorum. Şöyle dikeyden baktığım zaman 22,5'u görüyorum dostlar. Yani benim metrem 7,5 santimetre uzunluğunda. Siz de kendi metrenizin ölçüsünü bilirseniz bir aralıkta aldığınız zaman metrenizi kilitlediniz. Yukarıdan baktım 22,5'u gördüm. 7,5 santimde benim metrem dedim. 30 santimetrelik net ölçüyü almış olabilirim. Bu bir yöntem. Ya da elimde 2 tane çubuk var diyelim. Çubuğun birisini buraya yasladım. Bir diğer ucunu buraya yasladım. Şu kısmı bantlayarak dostlar ikisinin arasındaki mesafeyi, iki çubuğun arasındaki mesafeyi ölçersem bana ölçüm sonucunda vermiş olacaktır. Ve doğru ve hassas bir ölçüm yapmış olacağım. Ya da ölçmeme de gerek yok. İkisini bantladım. Ucu bir yere koydum. Diğer uçtan kalemle çizdiğim zaman ölçüm ortaya çıkacaktır. Bir doğrultuda çizgi çekmek istiyorsak diyelim 8 santimetreden işaretledik. Kaydırdık başka bir yerden. 1,8 santimetre daha işaretledik. İki çizgiyi birleştirdik. Sonuçta burada öklitten faydalanıyoruz. İki noktadan bir doğru geçer ya da kılavuzumuzu işkenceyle sıktık. İşte buradan testereyle geçtik gibi düşünebilirsiniz. Atölyede kullanmayı en çok sevdiğim ölçü aletlerinden birisi bu. Kesinlikle şiddetle tavsiye ederim dostlar. Ve ben bundan 2 tane kullanıyorum. Bunu özellikle vidalama yapacağım yerlerde 2 ayrı ölçüde değil. Mesela birini 4'e ayarladım. Birisini 2'ye ayarladım. Birçok parça yaptığım zaman özellikle işe yarıyor. Diyelim 4'ten işaretledim. Arkasından 2 ile işaretlediğim zaman yani bu taraftan 4 santimetre uzaklıkta, bu taraftan 2 santimetre uzaklıkta olan vida atacağım yerleri hemen işaretlemiş oluyorum. Ölçüyü bozmadan da başka parçalara geçiş yapılabiliyor diyelim. 2 tane olmasının sebebi ölçüyü bozmadan diğer iş parçalarına da aynı işaretlemeleri yapabilmek, seri olabilmek değil. Bununla yapabileceğiniz başka bir şey ise derinliği ölçmek diyelim. Derinliği ölçüp başka bir yere taşımak istiyorsanız bu işlemde çok faydasını görüyorsunuz. Diyelim iş parçamı 9 santimetreden keseceğim. Ayarımı yaptım. Çizgimi çektim dostlar. Gönyemize de çizgimizi uzatalım. Benim ihtiyacım olan yer burası. Kesme işleminizi yaptığınız zaman diğer tarafa arkadaşlar bir çarpı atın ya da videolarda görüyorsunuzdur. İşte şu şekilde tarıyorlar. Yani benim diyor ihtiyacım olan kısım öbür taraf. Bu kesme işlemini doğru yapmanız açısından çok büyük bir artı sağlayacaktır. Hemen buna da bir bakalım. Şimdi bu nasıl bir artı sağlıyor derseniz bize bir kere keserken tarafı şaşırmıyoruz. Yani diyorum ki bu taraf bende kalacak. Kesim yaparken de şöyle bir hata yapabiliyoruz. Çizgiyi testerenin üstüne getirirseniz testere kalınlığı yani kerf boşluğundan hata yapmış olursunuz. Testeremizin dişi tam çizginin üstüne getiriyoruz. Çizginin yanına daha doğrusu. Yani bu taraf bana 9 santimetre kalacak. Diğer tarafla bir işim yok. Bazen de şöyle bir hata olabiliyor. Testerenin diğer tarafından bakıyorsanız ki ben bu tarafından bakıyorum. Testerenin diğer tarafından bakıyorsanız testere kalınlığı kadar hatalı iş çıkmış olabiliyor ya da parça boşa gitmiş olabiliyor. Bundan dolayı bu taraftan bakıyorum. Testeremin dişini de oraya denk getirdim ve kesme işlemini gerçekleştiriyorum. Arkasından da hemen kontrolümü yapıyorum dostlar. Çizmiş olduğum çizgiye de testere dümdüz bir şekilde girdi. Tabii ben buranın 90 derece olduğunu biliyorum. Bu da ne anlama gelmiş oluyor? Gönye ile paralel yönde doğru olarak çalışıyor diyebiliriz. Kafanız biraz karışmış olabilir. Karışmasına gerek yok. Birkaç denemeyle üstesinden gelinebilecek işlerdir bunlar dostlar. Gönyeye geçmeden önce de şunu söyleyelim.
kanala abone değilseniz ve bu adamın çektiği videolardan daha sonrasında haberdar olayım diyorsanız kanala abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Videoyu beğen düğmesine mutlaka basın dostlar. Özellikle yorumlarınız çok çok değerli. Eğer bu adamın YouTube'da yükselmesini istiyorsanız yorum yazmayı ihmal etmeyin. Evet, Gönye ile devam edelim. İşaretlediğimiz herhangi bir noktadan 90 derecelik bir açıyla kesebilmek ya da bir yere taşıma yapabilmek için gönyeyi kullanıyoruz. Ya da işin gidişatında montajda 90 dereceleri ayarlayabilmek ya da 45 derecelik gönyeli 45'leri ayarlayabilmek için vazgeçilmez aletlerden birisidir. Yani işin başlangıcında da işin gelişim sürecinde de sonunu da görmekte çok çok önemli bir yeri vardır. Çizdiğimiz yerden diyelim dekupajla keseceksiniz ya da işte baş kesmeyle keseceksiniz. Kestiğiniz şeklin doğru olup olmadığını görmeniz açısından işaretleme yapmak önemlidir dostlar. Tekrardan hatırlatalım. Size lazım olan kısım burasıysa diğer tarafa çarpı atmayı ihmal etmeyin. Bir başka gönye tipi ise şurası olukludur. Ben bunda çalışmayı da çok seviyorum. Direkt ahşaba yanaştırdınız. Çizginizi çektiniz. Bu çizgiyi de yan yüzeye taşımak istiyorsanız bunun için de ben şöyle bir şey çok hoşuma gitmişti. Bunu aldım. Çizginin doğru yerine getirdim. Diğer yüzeye 90 dereceyi dönüyor arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Bir daha çevirelim. Çizdim. Bakın gördüğünüz gibi her tarafta kesişerek gelmiş oldu. Yani çok kullanmadım bunu ama ölçüyü diğer yüzeye taşımak için çok da güzel bir alet diyebiliriz. Üstünde birçok da hani numarası var. Deliklerden istediğimiz ölçüde çizgi çekmemizi falan da sağlıyor. İşte şu kısımda işte açıların olduğu bir şey var. Bir bahsetmek istediğimde diyelim bunu getirdim az önceki çizgime yan yüzeye 45 derece taşımak istiyorum. Ve diyelim bu taraf bana lazım olan hemen çarpımı bu tarafa atıyorum. Baş kesmemde 45 derecelik açıyla nereden keseceğimi görmüş oluyorum. Bu anlamda bunu da başarılı buluyorum diyebilirim. Şu gönyeden de bahsetmek istiyorum. Bunu nerede kullanıyorsun diye sorarsanız bir küçük bir büyük olanı var. Bu gönyeyi bir sunta parçasına ya da masama sabitleyerek 45 derecelik birleşimlerde işte araya hızlı yapıştırıcı artık her neyse onları birleştirirken çok büyük bir fayda sağlıyor bana diyebilirim. Kumpas genelde kalınlıkları ölçmek için kullanıyorum ben atölyemde. Özellikle kalınlık makinesiyle çalışırken çok çok işime yarıyor dostlar diyebilirim. Kumpasın yapabildiği hemen başka şeylerden de bahsedelim. Şimdi elimde 50'lik bir pimaş borusu var. Mesela bununla dış çap ölçebiliyoruz. İşte 5 santimetreyi görebiliyorum oradan. Kumpasın ters tarafıyla iç çap ölçülebiliyor. Et kalınlığını ölçmek istiyorsak yine aynı şekilde kumpası hassas olarak kullanabiliyoruz. Ölçüyü birinci olarak okuyacağımız yer sıfır noktası. Şimdi 1 santimetre, 1,5 santimetre, 1 onda 6, 1 onda 7. 1 onda 7 ile 1 onda 8 arasında duruyor arkadaşlar. Peki milimetre olarak anladık. 1 onda 6 ile 1 onda 7 arasında. Peki net olarak nerede? Onda da şu kısmı kullanıyoruz. 0 ile 10 arasında bölünmüş dostlar görüyorsunuz ve mesela 4 ile 5 arasında da bir çizgi var. Şimdi buradaki çizgilere bakıyoruz. Hangi çizgi hangisiyle kesişiyor diye. 6'ya dikkatli bakarsanız 6 kesişiyor. 6'nın dışındakilerin hiçbirisi karşılıklı olarak birbiriyle kesişmiyor dostlar. Yani buradan şunu diyeceğiz. 15, 16, 17 milimetre. 6'nın kesiştiğini söylemiştik ya. 17,6 milimetre olarak ölçüyü de belirlemiş oluyoruz. Bir örnek daha yapalım. Hemen hızlıca mesela 23 milimetre ile 24 milimetre arasında. Yani 23 virgül hangi çizginin hangisiyle kesiştiğine bakıyorum. 5,55.
5 ile 6 arasındaki çizgiler birbiriyle kesişiyor. 55 dedim. Bu da kumpasın nasıl kullanıldığına dair bir bilgi olsun dostlar. Kumpasla yapabildiğimiz şeylerden birisi de derinlik ölçmektir. Kumpasımızı getirdik, dip tarafa değdirdik, değdirdik, döndük ve ölçüyü okuduk. Şöyle kabaca bakıyorum, 18 mm ile 19 mm arasında 18,5 gibi diyebiliriz. Yani tahtamızın kalınlığı 18,5. Mastar ya da su terazisi, yani bende su terazisi var ama bunu mastar olarak da kullanıyorum. Daha uzunu bazı işlerde daha da işe yarayabiliyor. Bir yüzeyin düzgünlüğünü ölçmemiz açısından en önemli aletlerden birisidir. Bunu bu atölyede nasıl kullanıyorum? Ondan da bahsedeyim. Montaj işleri dışında tabii ki. Benim kanalımda ya da başka yerlerde de izlemişsinizdir muhtemelen. Diyelim bunları yan yana bantla yapıştıracağız dostlar. Şimdi bunların tam burada öpüşüp öpüşmediğini algılayamayabiliriz. Ki hani mastarı kullanma burada öne geçecek. Bu sekizgen bir parçaydı. Bunları direkt hiç mastarı kullanmadan birleştirmiş olsaydık sona geldiğimiz zaman açılar tam tutmuyor dostlar. Bu bantlama işlemini bakın şöyle göstereyim. Bakın elle yaptım. Şurada bir oynama var. Bu bantlama işlemini mastara yaslayarak, hani bunun sekizgen olması şart değil. Bir çerçeve 45 derecelik kesimlerde, yani bir dörtgen birleştirirken de olabilir. Bu bantlama işlemini mastardan faydalanarak yaparsanız en son birleştirme aşamasında çok daha düzgün bir sonuç elde ediyorsunuz dostlar. Yani mastar 45 derece olsun ya da başka açılı kesimlerde olsun, malzemeleri birbirine yanaştırırken, bantlama işlemi gerçekleştirirken ahşap atölyesinde çok ön plana çıkıyor. Burada bir sekizgen görüyoruz. Şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu parçaların hepsi birbiriyle özdeş olmak zorunda. Yani bunları keserken 1 derece kaçırmış olduğumuzu varsayalım. Bakın sadece 1 derecelik bir hatadan bahsediyorum. Sekizgende toplam 16 tane kesimimiz var dostlar. Yani 16 derece kaçık olurdu eğer parçayı doğru kesmemiş olsaydık. Bunu nasıl sağlıyoruz? Bundan da bahsetmek istiyorum bu videoda. Görmüş olduğunuz parçayı sabitledim. Şimdi bu ne anlama geliyor? Parçamı getirip buraya her dayadığım zaman, kesme işlemini gerçekleştireceğim zaman bana aynı ölçüde parçayı çıkartacak. Açılı kesti. Parçayı bu tarafa dayadım. Öbür parçayı getirdim. Bakın şöyle göstereyim. Parçaların uzunlukları birbirine tamamen eşit boyda çıkmış oluyor. Açılar da aynı şekilde gelmiş oluyor. Yani bu ister 90 derece kesimlerde olsun, isterse açılı kesimlerde olsun fark etmez. Bu parçaları az önce bahsettiğim gibi bu kılavuzdan yardım alarak, bantlayarak yapıştırırsak %100 bir sonuç elde etmiş oluruz dostlar. Bu videoda ölçü aletlerinden, ölçü aletlerini doğru kullanmaktan ve ufak tefek düzgün nasıl kesilir bundan bahsetmiş olduk. Bu adamın yaptığı videolar güzel, bu adam YouTube'da yükselsin diyorsanız arkadaşlar özellikle yorum yazmayı sakın ihmal etmeyin. Bundan sonra yayınlayacağımız videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olun. Özellikle bildirim zillerini de açın. Yükselmekte olan kanallar için hype seçeneği çıkıyor siz beğendikten sonra aşağıda. Ona da basarsanız belki videomuz sıralama listesine bile girebilir. Aklıma gelenleri sizlere amatör bir gözle anlatmaya çalıştım. Hatamız olduysa da affola diyelim. Hafta sonları canlı yayında görüşmek dileğiyle diyelim dostlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bu taraftaki kutucuktan buna benzer anlatım videolarına ulaşabilirsiniz. Bu taraftaki kutucuktan ise sizin için seçtiğim videoyu izleyebilirsiniz. Üst kısımdan da abone olabilirsiniz dostlar.